Efendim günaydınlar, günaydınlar. Yeni ülkeden, yeni şehirden, Tayvan'ın Kaohsiung adlı en güneyde bulunan şehrinden herkese selamlar. Birkaç gündür Şampiyonlar Ligi maçlarına takılıyorum. Arda Güler yalnız neler yaptı öyle dün gece. O yüzden birazcık geç uyanıyorum. Aslında zaten gündüz de burada hava çok sıcak olduğu için birazcık kendimi böyle telkin edebiliyorum. Zaten gündüz çok sıcak. Biraz geç uyansan da problem olmaz diye. Yeni ülkeye geldim. Yeni ülkemiz arkamda da görmüş olduğunuz üzere Tayvan arkadaşlar. Tayvan'ın da şu an en güney şehirlerinden bir tanesinde bulunuyorum. Sizlerle bugün bu videoda ülkeye giriş serüvenimi, para bozdurma işlerini nasıl hallettim, sim kartı nasıl aldım, en önemlisi vize işlerini nasıl hallettim, bunları böyle tek tek tane tane anlatmak istiyorum. Bunu anlatırken de her zaman olduğu gibi şehri gezerek anlatacağız. Burada çok güzel bir ada varmış. Çok yakın ama hani öyle uzak bir yere gitmeyeceğim. Bir 10 dakikalık feribotla karşıdaki bir adaya gidip o adayı gezerken bunları anlatmak istiyorum. Hem de ilk intiba olarak tabii bu şehri de şöyle sizlere birazcık göstermek istiyorum. Bu videodan ilk defa beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Aslında videolar güzel izleniyor arkadaşlar. Fakat beğeniler ve yorumlar maalesef birazcık az kalıyor. Sizlerden ricam, televizyondan izlediğinizi biliyorum. Televizyondan beğenmenin de zor olduğunu biliyorum. Bazen ben de sevdiğim, böyle takipçisi olduğum kanalları beğenmediğim, yorum atmadığım oluyor. Size %100 hak veriyorum. Ama videoyu bir durdurup bir mobile girip şöyle bir yorum yazsanız, bir beğenseniz süper olur. Şimdiden teşekkür ederim. Öyleyse bu güzel şehri, bu güzel ülkeyi ilk defa bu videoda gezmeye başlayalım. Çok güzel bir plan yaptım bu ülke için. Gerçekten böyle en güneyden Taipei'ye kadar uzanan bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Umarım siz de bu yolculukta bana eşlik edersiniz. O zaman videoya şöyle gezerek başlayalım. Çanaksız televizyon izlemenin yeni adı FS1 Pro. Kabloya ihtiyaç duymadan televizyon izleyin. 4K kalitesinde YouTube deneyimi yaşayın. FS1 Pro her ülkede kullanılabilir. FS1 Pro iyi seyirler diler. Bugün böyle birazcık geliş serüvenimden bahsederim. İlk izlenimlerimi, Tayvan'ı nasıl buldum, Tayvan'ı sevdim mi, bunlardan bahsederim. Güzel bir video olur arkadaşlar inşallah. Bakalım başlıyoruz. Şimdi burada benim en fazla beni zorlayan konu şu ışık konusu. Gittiğim hiçbir ülkede ben bu kadar çok trafik lambası görmemiştim. Gerçekten bir yerden bir yere böyle yürümeye çalıştığım zaman atıyorum 1 saat boyunca dışarıda mıyım? Bunun bir kafadan 15 dakikası trafik ışığı bekleyerek geçiyor. Ama alıştım sayılır. Yavaş yavaş alışıyorum. Burada hava gerçekten çok sıcak. Bugün şansımıza birazcık bulutlu ama ben birkaç gündür buradayım. Güneş tam tepede. Hatta böyle suratımın yandığını hissettim. Uzun zamandır bunu hissetmiyordum ki Hong Kong'da hatırlıyorsunuz neredeyse hiç güneş göremedik. Tayvan'da da tam tersi bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar güne güzel bir kahveyle başlayalım mı? Şöyle şuradan geçsek hiçbir problem olmaz. Tayvan'da böyle binaların altında ufak işte kafeteryalar, restoranlar, marketler bulunuyor. Bu Tayvan stiliymiş. Ben burada bir tane hanımefendiyle buluştum geçen günlerde. O da bana hem güzel bilgiler verdi hem de güzel yerleri gösterdi. Sizlere de bahsedeceğim bunlardan. Tayvan stili. Şöyle binaların altında güzel restoranlar var. Hem Batı mutfağından var aslında hem de Tayvan mutfağından var. Şöyle güzel bakın bir kahve dükkanına geldim. Aslında Tayvan'da kahveden de ziyade biz bubble tea arkadaşlar. Her yerde bubble tea var çünkü bubble tea Tayvan'dan çıkıyor. Fakat ben güne güzel bir kahveyle başlamak istedim. Şimdi kahvemi aldım. Video çekebilir miyim dedim. Az önce de başka birinden rica etmiştim. Müsaade ettiler. Sizlere hazır böyle sıcak sıcağına hemen para biriminin hakkında da bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Yine bir kontrol edeyim de yanlış söylemeyeyim. Yeni bir ülkeye gelince ilk böyle birkaç videoda alışma süreci oluyor. Kusura bakmayın. Elimde 100 Tayvan doları tutuyorum şu anda. Burada da aynı nasıl Hong Kong doları diyorduk. Burada da Tayvan doları. Şöyle kırmızı bir para. Güzel de bir para birimi. Yani her yerde işimize yarayan bir para birimi. Bunun güncel kur değeri şu anda 3.16 Amerikan doları. Bu da 140 Türk lirası yapıyor. Ben böyle bir ülkeye gittiğim zaman kendime bir para birimi belirleyip genelde hesaplamaları kafamdan onun üzerinden yapıyorum. Burada da 100 Hong Kong doları üzerinden yapıyorum. Şöyle de kendime bir kahve aldım hemen buradan. Bunun için de 75 Tayvan doları verdim şu anda.
Söylediğim gibi burada asıl bubble tea, yani bubble tea güzel ama şöyle bir güne kahveyle başlamak istedim. Şöyle bakalım. Allah, delemedik. Çok güzel. Ben Tayvan'ın içeceklerini çok beğendim. Zaten genelde yani bir 10 dükkandan 3 tanesi bubble tea satıyor. Bubble tea veya sütlü çay satıyor. Bu İngiliz usulü sütlü çaylardan satıyorlar. O yüzden burada içecek konusunda hiç zorlanmıyorum. Yani böyle gönlüme göre sıcak havada istediğim her şeyi içebiliyorum. Ve fiyatlar Hong Kong'a kıyasla yani neredeyse yarı yarıya düştü arkadaşlar. Burası benim gözümde, illa böyle bir ülkeden örnek vermem gerekirse, bir Japonya ayarında ya da Tayland'ın biraz daha yükseği ayarında. Bir Vietnam kadar elbette ucuz değil. Zaten Vietnam böyle herhangi bir yerle kıyaslanacak seviyede değil. Orada çok çok uygun fiyatlara yiyip içebiliyorduk. Özellikle ufak tefek şeyleri ben maliyet kalemine dahi yazmıyordum. Fakat buralarda biraz daha fiyatlar yükseliyor. Şöyle ilk hissiyat olarak nasıl buldunuz ya? Bilmiyorum, ben çok sevdim. Benim çok hoşuma gitti Tayvan ilk hissiyat olarak. Baksanıza her yer harika gözüküyor. Hava sıcak olduğu için, gündüz olduğu için birazcık şu anda insanlar evlerde, yani dışarıda değil, ama böyle akşam üstüne doğru hemen benim yanımda bir night market var. Zaten videonun kapanışını da o night marketten yaparız. Bayağı insanlar dışarı çıkıyor. Bayağı güler yüzlüler, bayağı iyiler. Yani buraya geldiğimden beri çok güzel, olumlu geri dönüşler alıyorum insanlardan. Hani hiçbir problemle karşılaşmadım şimdiye kadar. Evet, yavaş yavaş şimdi arkadaşlar hap bilgileri vermeye başlayayım. Bu video bir hap bilgiler videosu olacak. Tayvan'a ilk geliş rehberi olacak. Ben zorlandım, siz zorlanmayın. Ben bazı şeyleri deneyimledim. Siz buraya geldiğiniz zaman kolay kolay halledin diye bu videoları çekiyorum. Her zaman benim için ilk videolar çok çok önemli bir ülkeye gelirken. Çünkü bence bir ülkeye ilk gelirken her zaman kafamızda çok soru işareti oluyor. Birkaç gün içinde zaten o ülkenin sistemini sizler de çözüyorsunuz. Burada önemli olan ilk geldiğiniz zaman zorlanmamanız. Ben de şimdi sizler için zorlanmamanız için kendi yaşadıklarımı, kendi tecrübe ettiklerimi paylaşacağım. Ni hao. Şurada bakın böyle yine bu arada tezgahlar mevcut. Yani hep sistem aynı şekilde. Bu binaların altında bir sürü farklı restoranlar, bir sürü farklı kafeler bulunuyor. Bu şekilde bir sistemleri var buranın. Önce şu elimdeki bir kahvemizi atalım hemen şuradaki markete. Arkadaşlar burada da aynı diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi 7/24 açık marketler mevcut. Alışverişlerimizi bu marketlerden yapabiliyoruz. Yani bildiğimiz 7-Eleven var her yerde olan Asya'da. Aynı şekilde en çok aslında Japonya'da gördüğümüz Family Mart'lar var. Ve bunlar neredeyse her köşeye konumlandırılmış. Yani burada herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Mesela şu marketin şöyle bir güzel yanı var. Hem 7/24 açık hem de içinde bir tuvalet var. Atıyorum dışarıdasınız, tuvalet ihtiyacınız var. Girip ücretsiz bir şekilde bu tuvaletleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Tayvan'da yine çöp bulmak birazcık problemli. O yüzden yine bu marketleri aslında bir çöp atma yeri olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ben de gireyim içeri, şu çöpümü bir atayım. Bu ülkeye gelirken ihtiyacımız olan nedir? Yani bu ülke bizden vize istiyor mu? Evet, bizden bu ülke vize istiyor. Ya şu manzara çok hoşuma gidiyor, şuradaki şu levhalar. Çok yaygın motor kullanımı var bu arada. Bir Vietnam olmasa da epey bir yaygın motor kullanımı da mevcut. Arkadaşlar bu ülke bundan yaklaşık bir 3-4 ay öncesine kadar, ki diğer arkadaşların çektiği YouTube videolarını izlerseniz aslında hepsinin söylediği ve doğru olan bir şey var. Kapıda vizeyle biz bu ülkeye giriş sağlayabiliyoruz. Fakat bundan yaklaşık bir, benim öğrendiğim kadarıyla 2-3 ay önce bu durum değişiyor. Artık Tayvan e-vizeye geçiyor. Nasıl ki biz Vietnam için bir e-vize alırken, İşte Güney Kore için KETA vizesine başvururken yine e-vize şeklinde, Tayvan'a da aynı şekilde e-vize almamız gerekiyor. Bununla alakalı sevgili babam, beni eskiden takip edenler biliyor. Benim bu tarz vize işlerini baba hallediyor. Sağ olsun benim için yine bir Tayvan vizesi aldı. Bu Tayvan vizesini nasıl aldığını videonun son kısmına ekliyorum. Böyle adım adım tane tane anlattığı bir kısım var. Oradan bu vizeyi aynı benim aldığım gibi alabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 gün içerisinde
e-mailinize bu vize sonucu gelecektir. Onaylanmış bir şekilde. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Ben buraya Hong Kong'tan geldim. İlk havalimanına girdim. Herkesin elinde çıktısı var. Zaten o aslında bana verilen vizenin altında da yazıyor. Diyor ki bunun çıktısını alın yanınıza ve bir dönüş bileti, yani ülkeden dönüş biletinizi alın. Ben de her ikisi de mevcut değildi. Neyime güvendim de böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ben oraya normal fotoğrafla gittim. Hong Kong havalimanındayım bu arada. Ama herkesin elinde gördüm çıktığı. Diyorum Allah'ım ne olur hani problem yaratmasın. Zaten fotoğraf var. Gösterdim. Baktılar, ettiler. Bir buçuk iki dakika boyunca. Ondan sonra o korkunç diyalog başladı. Dedi ki bunun dedi çıktısını getirmen lazım bize. Hani bu dedi fotoğraf, bunu dedi kabul etmiyoruz. Bunun dedi çıktısı olacak. Tamam. Hong Kong havalimanı kazan, ben kepçe. Her yerde şey arıyorum kendime, fotokopici arıyorum. Bulur musun, bulamaz mısın? Sağ olsun oradaki arkadaşlar bana epey bir yardımcı oldu. Ve aynı fotoğrafın çıktısını aldım. Kadın dedi ki bana çıktığı veren, yalnız dedi bunu PDF isteyecekler. Bu PDF değil dedi, bu görsel dedi. Yani dedim şu an hani ulaşamıyorum, siz bunu verin. Ben şansımı deneyeceğim, gerekirse anlatırım durumu diye. Tamam dedi, çıktıyı aldım, Allah'tan kabul etti. Uçağa sorunsuz bir şekilde bindim. Hala dönüş biletim yok ama. Tayvan havalimanına iniyorsunuz. Şimdi Tayvan havalimanında şöyle ilginç bir durum var. Benim daha önce belli başlı ürünler dışında, yani duryan meyvesi sokmanın bazı ülkelere yasak olduğunu biliyorum. Mesela Malezya'ya girerken domuz eti sokmak yasak. Bununla alakalı anonslar yapıyorlar size. Uçağın içinde de, binerken de. Fakat burada neredeyse yani işte muz, elma, bazı işte paketlenmiş gıdalar, yani yiyecek, içecek bu ülkeye sokmak yasak arkadaşlar. Bunun belki istisnaları vardır ama benden sizlere nacizane bir tavsiye olsun. Bu ülkeye gelirken yanınızda yiyecek, içecek hiçbir şey olmasın. Velev ki var diyelim, bunu uçaktan indiğiniz zaman bildirmeniz gerekiyor. Eğer içeriye bunu sokacaksanız. Bu da önemli bir bilgi. Yani siz yanınızda yiyecek, içecek hiçbir şey getirmeyin arkadaşlar. Bu ülkeye sokarken bunu problem. Şimdi ben vizemle beraber bindim. Bir dönüş biletim yok. Havalimanına geldiğiniz zaman orada telefonunuzu internete çok kolay bir şekilde, yani Wi-Fi'ye bağlayabiliyorsunuz. İnternet konusunda bir probleminiz, bir şüpheniz olmasın. QR kodla telefonunuzdan bir yeri okutup bir form karşınıza çıkıyor. Ekstradan almış olduğunuz vizenin dışında bu formu da doldurmanız gerekiyor. Yani aslında biz bir tane e-vizeli bir internet üzerinden vizeye başvuruyoruz. Bize havalimanından iner inmez bir tane form dolduruyoruz. Bu ikisini de yapmak zorundasınız. Bana o form içinde dönüş biletini de sordu. Yani ülkeden tahmini ayrılışın ne zaman diye. Benim bir dönüşüm olmadığı için, dönüş biletim olmadığı için dualarla, pozitif enerjilerle, iyi dileklerle ben orayı birazcık sallamasyon bir şeyler yazdım. Aslında geldiğim uçağın bilgilerini yazdım. Dedim ki ben buraya böyle geldiysem böyle bir dönüşte vardır buradan diye. Allah'tan bir problem olmadı. O e-vizemle ve QR kodla doldurmuş olduğum formla beraber ülkeye bir aylık bir giriş sağladığım vize süreci böyle. Gözünüze birazcık karışık ve korkutucu gelmiş olabilir ama aslında hiçbir problem yok. Sizin dönüş biletiniz olursa %100 daha garantili olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben metroyla feribot iskelesinin olduğu kısma gideceğim. Gitmek istediğim adaya Gushan Ferry istasyonundan gideceğim ve metroyla hemen önünde indim. Google Navigasyon bu ülkede gerçekten çok iyi çalışıyor. Ben de buraya Google Navigasyon'a bu adaya gitmek istiyorum diye yazdım ve bana çok güzel bir yol tarifi verdi. Hangi metroya binmem gerektiği, hangi duraklarda inip aktarma yapmam gerektiği hakkında bilgiler verdi. Bakın burada şöyle motor kiralama imkanı da varmış. Rent a motorbike diyor. Güzel, kiralanabilir. Dümdüz ileriye gidip şimdi feriye, yani vapur iskelesine doğru gideceğim. Akşamın ilerleyen saatlerine, daha doğrusu geceye kadar böyle her 5-10 dakikada bir kalkıyormuş arkadaşlar feribot. Zaten çok yakın bir yer olduğu için karşıdaki ada. Buradaki insanlar da genelde zaman geçirmek için, işte güneşi batırmak için, denize girmek için o adayı tercih ediyorlarmış. Ben de bakalım bugün ilk defa sizlerle beraber gideceğim.
Hani hem Tayvan hakkında hap bilgiler vereyim istedim hem de hazır bu şehre gelmişken bu şehri de gezmek istedim. Aslında benim Taipei yerine bu şehre gelmemin sebebi Hong Kong'dan çok uyguna bir uçak bileti bulmam bu şehre. Yanlış hatırlamıyorsam 2800 Türk lirasına, hatta bagaj dahil bir uçak aldım. Gayet uygundu yani. Gerçekten fiyat anlamında Hong Kong'dan Tayvan'a gelmek oldukça uygun. Bence bu güzel bir paket bu arada. Vietnam, Hong Kong, onun hemen arkasından Tayvan. Şöyle bir biletleri kontrol ettim buradan nereye gidebilirim diye. Japonya'nın Okinawa adasını sizlerle beraber hatırlıyorsunuz ziyaret etmiştik, orayı gezmiştik. Tayvan'dan Okinawa adasına yine biletler çok uygun. Hani bence bu güzel bir seyahat planı. Hong Kong, Tayvan, oradan Okinawa adasına gidip kendinizi Japonya'ya atıp zaten Okinawa adasından da Japonya'nın diğer şehirlerine, özellikle Fukuoka şehrine çok uygun biletler bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu toplu taşımayı nasıl hallettim? Sizlere anlattım, çok kolay geldim gittim diye. Ama bunun için şöyle bir karta ihtiyacımız var. Şimdi hemen sizlere ben kartı cebimden çıkartıp gösteriyorum. Bu burada bizim aynı Hong Kong'daki kart gibi burada da Tayvan'da da bu kart bizim her şeyimiz, hayatımızı kurtaran bir kart. E-Pass diye geçiyor. Aynı zamanda Easy kart olarak da geçiyor. Bunu alıyorsunuz. Ben bunu iner inmez havalimanındaki Family Mart'tan aldım. Yine o marketlerde bunların satışı var. Bunu metrolarda kullanabiliyoruz, otobüslerde kullanabiliyoruz. Yine bazı gittiğimiz tezgahlarda bu kartla alışveriş yapabiliyoruz, marketlerde kullanabiliyoruz. Hani birçok yerde geçiyor bu kart. Bu kartı edinmeniz oldukça önemli. Ben bu kartı bahsetmiş olduğum marketlerden, şu anda hangisiydi hatırlamıyorum ama hepsinde satılıyor galiba, 100 Hong Kong dolarını aldım. İçine de bir ilk etapta 500 Hong Kong doları yükledim. Hani buradaki her toplu taşımayı şu anda rahat, özgürce kullanabiliyorum. Şimdi adaya doğru geçerken sizlere buradaki döviz olaylarını anlatayım. Ben burada döviz bürosu bulamadım. Bankalara gidip paramızı bozdurabiliyormuşuz. Fakat genelde söylenen bankalara gitmekten ziyade havalimanında indiğinizde döviz bürosunda bozdurmanın kurunun daha güzel olduğu yönünde. O yüzden indiğiniz zaman yanınızda eğer döviz varsa hiç riske atmamak adına direkt havalimanında dövizinizi bozdurun. Çok daha rahat edeceksiniz. Ben burada ATM'den para çektim. Yine bu bahsetmiş olduğum marketlerin bir tanesinin içine girdim. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ki onu ben tekrardan mutlaka kontrol ederim. Yine para çekerim zaten. İlerleyen videolarda hangi banka olduğunu net bir şekilde söylerim. Ama China Bankası'ydı sanırım. Chinese Bank'tı diye hatırlıyorum. Aslında marketlerin içinde olan ATM'den çektim. Fakat herhangi bir komisyon yoktu. Daha doğrusu çok yüksek bir komisyon yoktu. 100 Tayvan doları bir komisyon aldı. Bu da 140 Türk lirası yapıyor. Bence gayet normal. Hani burada TL banka hesabımdan Tayvan doları çektim. 5000 Tayvan doları çektim bu arada. Bunun karşılığında 100 Tayvan doları vermek komisyon olarak bence gayet normal. Herhangi bir problem yoktu. Yani bu para işleri de böyle. Bence en güzeli dövizle gelip buraya bunu havalimanında bozdurmak veya banka kartınızda TL tutup herhangi bir ATM'ye girip o marketlerin içerisindeki oradan Tayvan doları çekmek. Bu şekilde halledebilirsiniz. Kredi kartı olayı var. Onu da karşı adaya geçince anlatayım. Yani kredi kartı olayı benim burada en başlarda çok canımı sıktı. Acaba benim kartımla alakalı bir problem var diye. Ama sonra Instagram'da bir Reels paylaşmıştım. Orada birkaç arkadaş bana yazdı. Sağ olsun, valla teşekkür ederim onlardan. Böyle arkadaşlar, sosyal medyanın güzel yanları da var. Benimle alakalı bir problem yokmuş. Kartımda benimle alakalı bir problem yokmuş. Tayvan'la alakalı bir problem varmış. Şimdi ben şuradan karşıya geçeceğim. Hemen tık feribota atlayıp karşıdaki adaya yolculuk yapacağım. Kredi kartını orada anlatayım. Sim kartı nasıl aldım orada anlatayım. Konaklama işlerini burada nasıl yapıyoruz onu anlatayım. Genel hap bilgiler vermeye devam edeyim. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz, hala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone olmanız belki sizin için hani çok basit bir işlem. Hemen bir abone ol tuşuna basmak, ama benim için hem motivasyon anlamında hem de böyle daha iyi içerikler üretmek anlamında çok önemli. O yüzden abone olursanız mutlu olurum. Hadi bakalım, şimdi şuradan Gushon Ferry Pier'den atlayalım vapurumuza ve karşı adaya doğru geçelim. Feribot iskelesine geldim şu anda. Yolcuların bekleme salonundayım arkadaşlar. Yine
benim almış olduğum, sizlere de az önce göstermiş olduğum kartla bu yolculuğu yapacağım. Bu kart elimiz, kolumuz, ayağımız burada ya. Bu kart çok önemli. Havalimanından iner inmez ben sizin yerinizde olsaydım yapacağım ilk iş paramı bozdururdum. Hemen markete girip bu kartı alıp içine bir 500 Tayvan doları atardım. Böylece hani ondan sonra zaten sular seller. Hiçbir problemimiz yok. Hemen şuradan güvenlik görevlisinin olduğu yerden kartımı bastım ve bekleme salonuna geldim. Şu anda bekliyorum. Şuradan feribotumuz gelecek. Pıtı 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 bineceğiz ve gideceğiz. Çok güzel. Harika bir sistem burada. Evet, altın kızlarla beraber yolculuğumuz başlıyor. Feribota doğru gidiyoruz. Az önce benim önümden bir feribot geçti. Allah dedim kaçırdık feribotu ama zaten çok sık arkadaşlar. O yüzden hiçbir problem yok yani. Bir diğerini kaçırsak diğerine hemen biniyoruz. 10 dakikada bir. Hatta galiba bu saatlerde ve hafta sonu 5 dakikada birmiş. Şöyle çok güzel bir feribot. Feribotu da sizlere göstermek istiyorum. Ya bayılıyorum şu feribot yolculuklarına. En çok sevdiğim şey feribotla yolculuk yapmak. Bunun en çılgınını belki hatırlarsınız. Manila'ya giderken yapmıştım. Boracay'ın karşısındaki adadan, şu anda adı gelmedi, Cagliari olabilir. Cagliari'den Manila'ya bir gemi yolculuğu yapmıştık. Ya inanılmaz bir yolculuktu o. Buna motorlar da biniyor. Alt kısımda motorlar da var. Yani şuraya arkadaşlar bakın, motorlar park ediyor hemen karşıya. Şu şekilde şöyle. Yani motorla gelseydik de buraya park edebilecektik. Feribotumuz kalkmak üzere. Şöyle güzel bir Tayvan manzarasına bakalım mı? Oo, harika. Karşısı yeşillik. Burası bir liman. Ben de feribotun arka kısmındayım. Şurada da Tayvan bayrağını görüyorsunuz. Tayvan'la Çin arasındaki problemlere ve Tayvan'ın aslında eski tarihine, Tayvan'daki siyasi iklime ilerleyen videolarda değineceğim arkadaşlar. Bu bir giriş videosu olsun öncelikle. Daha sonrasında bunların hepsine tek tek değineceğiz. Daha Tayvan'dayız. Tayvan maceramız devam edecek. Jijin adasına gelmiş bulunuyoruz. Toplam bir 10 dakika kadar sürdü yolculuk. Hemen ada havası. Oo, böyle hemen deniz ya. Bakın 10 dakika, anakaradan 10 dakika uzaklaştık. Ben şimdi eminim bütün böyle çevre, etraf, ortam değişecek. Böyle bir özelliği var işte adanın. Ben yazlarımı büyük çoğunlukla Avşa Adası'nda geçiriyorum. O yüzden ada kültürünü, ada hissiyatını çocukluğumdan beri çok iyi biliyorum. Adalar gerçekten insana farklı hissettiren, güzel hissettiren yerler. Bakın şöyle çok güzel şeyler var burada. Bunlara binip galiba böyle tur atabiliyoruz. Burada gezebiliyoruz. Yine elektrikli, bunlar da bizim Avşa Adası'nda çok vardır. Genelde şimdi reklam değildir diyelim ama Yuki markasına ait olur. Burada da var demek ki. Bunları kiralayıp da gezebiliyoruz. Ama biz şöyle yürüyerek adayı keşfedelim ilk etapta. Bakalım nasıl bir yer bizleri karşılayacak. Şu hemen karşımda duran kafe benim hayatımda şimdiye kadar gördüğüm en güzel kahve dükkanı. Açık ara. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel bir araba. Arkada yine onun farklı, sanki ortadan ikiye bölünmüş de arkasını koymuşlar. Ve burada böyle çok ufacık bir kahve dükkanı. Muhteşem. Tek kelimeyle inanılmaz gözüküyor. Acayip hoşuma gitti. Keşke kahveyi burada içseymişiz. Şimdi hello. Burada arkadaşlar, şimdi ben söyleyemedim bir anda bana hello deyince ama 2 tane kelime var bilmemiz gereken. Şimdi sizlere bu 2 kelimeden bahsedeyim. Burada geleneksel Çince konuşuluyor. Şöyle bu arada dükkanları da gezmeye devam edelim. Geleneksel Çince'de aslında bizim böyle işimizi yarayacak 2 tane çok güzel kelime var. Bir tanesi merhaba. Ni hao. Ni hao demek merhaba demek. Böyle hani gittiğiniz zaman, birine selam vereceğiniz zaman öncelikle ni hao derseniz epey bir hoşlarına gidiyor. Sempatik karşılıyorlar. Bir diğer ikinci kelime de, hala telaffuzuyla alakalı bazı problemler yaşıyorum ama teşekkürler. O da şişiye. Şişiye deyince teşekkürler demek. Bu da böyle onların yine hoşlarına giden sempatik bir kelime. Şişiye ve ni hao'yu geleneksel Çince'de merhaba ve teşekkürler demeyi en azından ben şimdilik öğrendim. Belki hani ilerleyen süreçlerde çok güzelsin, çok tatlısın, akşam herhangi bir planın var mı, beraber bir kahve içelim mi demeyi de öğrenmek istiyorum.
Bunlar bizim işimize yarayacak güzel bilgiler. Şurada şöyle güzel bir tapınak varmış. Oldukça güzel gözüküyor. Ya adanın hissiyatı çok güzel. Ada çok ufak. Şimdi arkada sahil bandı var. Ben de yavaş yavaş sahil bandına doğru yürümek istiyorum. Hem de sizlere buradaki bu atmosferi, Tayvanlılar neler yapıyorlar, nasıl bir atmosferde yaşıyorlar, her şey yolunda mı? Bunları göstermek istiyorum. Gerçekten her şey yolunda. Tayvanlılar da dünya tatlısı insanlar arkadaşlar. Yani ilk geldiğim andan itibaren daha hiç böyle kaba birine, işte gülümsemeyen birine ya da bir soru sorduğumda cevap vermeyen birine denk gelmedim. Tam aksine hepsi çok çok iyi. Şurada şöyle bir araç ve arkasında bir meyve sebze satışı görüyoruz. Neler varmış? Ananas, muz, domates, elma, mandalin. Şurada kivi var. Şurada ejderha meyvemiz duruyor. Hello. Yeah, seafood. Okay, thank you. Okay. Arkadaş seafood dedi, bir bakalım. Herhalde kamerayla çekim yaptığını görünce hello, ni hao. Şöyle bir seafoodları sizlere göstereyim. Tayvan zaten denizin ortasında bir ada. Burada da seafood olmazsa olmaz arkadaşlar, bakın. Oo, harika gözüküyor. Her şey var burada. Şu tarafı da şöyle bir göstereyim. Yani deniz mahsulü anlamında herhalde söylememe gerek yok ama Tayvan gerçekten her şeyi vaat eden bir ülke. Deniz mahsulü anlamında. Şu tarafa doğru da gidelim. Böyle yol boyunca sıra sıra dizilmiş bir sürü farklı restoran var burada. Tayvanlılar bunu çok seviyor arkadaşlar. Bizdeki bu ni hao, bizdeki bu ufak böyle deniz kabuklarını, herhalde o içindeki ufacık eti yiyorlar. Hani daha önce hiç denemedim. Extra hot'mış mesela bu. Bu medium'muş. Bu şekilde de acı oranları birbirine farklılık gösteriyor. Şunlar daha büyük, bakın. İlerleyen süreçte bir denemek istiyorum bunlardan. Şöyle ahtapotlar yok. Kalamar mı bunlar, ahtapot mu? Ahtapot galiba. Ama birazcık böyle gözüme farklı geldi. Bir tanesi 100 Tayvan dolarıymış. 140 Türk lirası bir tanesi. Bana fiyat ilk etap için çok uygun geldi açıkçası. Zaten buralarda deniz mahsullerinin uygun olmaması pek düşünülemez. Bakın burada böyle ni hao. Şöyle göstereyim. Aynı bizdeki gözleme gibi arkadaşlar. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında bir restorana gideceğiz. Daha doğrusu bir akşam yemek yeme yerine gideceğiz. Orada sizlere göstereceğim ne olduğunu. Acayip güzel bir şey. Burada da böyle birkaç tane hemen gelir gelmez güzel restoran buldum kendime uygun. Genelde onlara gidiyorum. Gece pazarına gidiyorum. Gece pazarına gitmeyi seviyorum. Orada da uygun bir şeyler var. Yani abur cubur olayı da aynı diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi burada da çok yaygın, çok seviliyor. Karşı tarafta hediyelikçiler var. Yani bu ülkede geldiğim ilk andan itibaren şu işte bubble tea, meyveli tea, sütlü çaylı tea, ya her yerde inanılmaz bir şey. Yani hiç görmediğim bir yer olmadı. Yani 5 dükkandan 2 tanesi bunlardan oluşuyor. Elle. Hemen gülümsüyorlar, fark ediyor musunuz? Hemen gülümsüyorlar. Hiç şey yok yani böyle. Çok tatlılar ya. Gerçekten benim otelimi de sizlere göstereceğim. Otelde çalışan kızlar da dünya tatlısı. Geçen bana epey bir yardımcı oldular. 2 tane kız duruyor da, hanımefendi. Ya yaşlarını inanın anlamadım çünkü genelde maske de takıyorlar. Dedim ki 2 tane ufak markete girdim. 2 tane ufak çikolata gördüm. Kinder. Dedim ki Kinder'i kim sevmez? Kinder dünyanın her yerinde sevilen güzel bir çikolata. İkisine birer tane çikolata aldım hani teşekkür etmek için. Bana çamaşır makinesi nasıl kullanılır onu gösterdiler. Şurayı bir göstereyim, ondan sonra devam edeyim hikayeye. Yine arkadaşlar deniz mahsulleri. Yani bir sürü farklı deniz mahsulü var. 2 tane ufak Kinder çikolata aldım kendilerine. Hani çok ufak, sembolik bir şey ama o anda aklıma geldi. Direkt de aklıma çikolata almak geldi. Ya nasıl hoşlarına gitti, nasıl mutlu oldular. Vallahi inanamadım. Çok tatlılar, çok mütevazı insanlar benim karşılaştığım buradaki tüm Tayvanlılar. Burada da şöyle bakın atılmış. Ni hao. Burada 130'muş.
Ni hao. Şurada şöyle hello ni hao. Şöyle yumurtalar arkadaşlar. Burada oldukça sık tüketiliyor. Şişi, şişi. Adanın konsepti herhalde böyle iner inmez biz feribottan bizi sokak lezzetleri karşılıyor. Ama buradaki sokak lezzetleri bilmiyorum sizler de farkında mısınız? Hepsi temiz gözüküyor yani tezgahlar falan çok temiz. Gelin bir de sahil bandına bakalım mı? Bizleri nasıl bir sahil bandı karşılıyor? Normalde hava burada birkaç gün çok güzeldi, çok sıcaktı. İnsanlar bence o zaman denize de giriyordu. Bugün böyle biraz daha limoni hava. Yine sıcak, bayağı bir sıcak. Ama hava birazcık kapalı ve zaman zaman böyle ufak rüzgarlar esebiliyor. O yüzden ben sahilin denize girme anlamında çok da böyle dolu olduğunu düşünmüyorum. Şu kafeyi görmüştüm yorumlarda. İnsanlar burada oturup günü batırıyorlar diye. Biz de böyle şans eseri tam gün batımına denk geldik. Çok güzel. Buradan bizi harika bir manzara karşılayacaktır benim tahminimce. Şuradan geçelim. Bakın genelde burada batılı turistleri bu şehirde çok fazla göremesek de burada görüyoruz. İnsanlar buraya gelip oturuyorlar. Güneşin tadını burada çıkartıyorlar. Yalnız kafe harikaymış ya. Gerçekten enfes bir kafeymiş baksanıza. Çok güzel bir yermiş burası. Ve karşıda tam bir gün batımı, uçsuz bucaksız bir plaj bizleri karşıladı. Yani deniz anlamında gerçekten sizleri yanıltmak istemem. Nasıldır, iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ama benim buradan gördüğüm kadarıyla ve yorumlardan okuduğum kadarıyla insanlar burada denize girmekten mutluluk duyuyor arkadaşlar. Yani buraya geldiğiniz zaman bir mayonuzu almayı unutmayın. Burada bir denize girmeyi unutmayın. Şöyle etrafımız palmiye ağaçlarla çevrili. Buradaki tek işletme anladığım kadarıyla en çok popüler tercih edilen işletme bu karşımda hemen duran işletme. Yani sizlere bu adanın ismini de göstereyim ve burayı da göstereyim bir. Bence geldiğiniz zaman mutlaka burada bir oturun. Hangi adadayız ve bu işletmenin adı nedir? Jijin adasındayız arkadaşlar. Adanın ismi bu. Burası da Sunset Bar olarak geçiyor. Vallahi ne kadar güzel bir yere geldik ya. Şöyle bir kamerayı kapattıktan sonra bir durdum, bir etrafa baktım. Muhteşem bir yerdeyiz. Palmiyeler, koskoca bir kumsal, karşımızda koca bir okyanus duruyor. Arkada sokak lezzetleri, hemen yanımızda çok güzel bir Sunset Cafe. Daha ne olabilir arkadaşlar, daha ne olabilir? Ve buraya şehir merkezinden gelmek yalnızca 10 dakika ve 30 Tayvan doları. Gerçekten muhteşemmiş burası. Akşam böyle yürüyüş yapmak için, gelip oturmak için tercih edilmesi gereken bir yer. Tercih edilmesi gereken bir yer burası. Kesinlikle %100 eminim buna. Şimdi şöyle yapalım. Ben hazır oturmuşken size bahsetmediğim diğer konulardan bahsetmek istiyorum. Birazcık şöyle oturayım arkadaşlar, dinleneyim, sakin sakin anlatayım. Öncelikle bir kredi kartı konusu var. Ben burada kredi kartım, benim normal bu arada Visa bir kredi kartım var. Onu birkaç kere denedim. Temassız gösterince reddetti. Ondan sonra rica ettim kartı takmasını. Kartı taktı, yine reddetti. Ama normalde kartı taktığımız zaman bize bir pin kodu gelmesi gerekiyor. Bu pin kodu maalesef gelmiyor. Yine benim Instagram Reels'ıma bir arkadaş yorum atmış. Kendisini de tanımıyorum bu arada. Beni de takip etmiyor. Herhalde videoyu gördü. Tesadüf eseri önüne düştü. Demiş ki ben demiş Türkiye'den getirdiğim kredi kartımla alakalı çok zorluk yaşadım. Orada pin kodu sistemi olmadığı için, yani o kullandıkları bizim kartı okuttuğumuz cihaz, post cihazı pin kodu okutmuyormuş arkadaşlar burada. O yüzden dedi sürekli red yedim ve bankam şüpheli işlem diye benim kartımı hani kapatma noktasına getirdi. Ondan sonra bende bir jeton düştü. Ya dedim evet, gerçekten burada pin kodu istemiyor ve gittiğim yerlerde, yani 10 yere gittiysem 7'sinde kartım red yedi temassızda. Ondan sonra kartı takıyorum. Pin kodu gelmesi gerekirken yine red veriyor. Maalesef bunun problemini yaşadım. %100 her yerde red oldu mu? Hayır. Bazı yerlerde de tam aksine sorunsuz direkt okutup işlem onaylanabildi. Ama bu bende şu korkuyu yarattı. Demek ki atıyorum ben bir yere gitsem, yanımda da nakit para olmasa, yiyip içsem, her şey yolunda olsa, ondan sonra o kart geldiğinde reddedilme imkanı var. O yüzden şöyle bir psikolojiye girdim. Tayvan'da ne olursa olsun yanınızda nakit olmak zorunda. Yani çünkü kartın red yeme imkanı var. Sizlerin de aklında olsun. Bu durum bana daha önce hiçbir yerde söylenmedi. Ben de hiçbir yerde okumadım. Bilmiyordum. Bunun problemini yaşadım. Allah'tan bir yerde ben, ayıptır söylemesi, güzel de bir yemek yedim. İyi de bir hesap geldi.
Ve nakitim de hani gerçekten ucu ucuna yeterli. Şimdi ben girişte görüyorum. İşte Visa geçerli, Mastercard geçerli, ödeme imkanı kartla var. Bunlarla alakalı bir problem yok diye. Gönül rahatlığıyla yiyip içiyorum. Ama ondan sonrasında gittim oraya ödemeye çalıştığımda temassız kabul etmedi. Kız kartı içine soktu. Şifre kısmı gelmediği için tekrardan kabul etmedi. Yani Allah'tan yanımda bir nakit param vardı. Gerçi durumu izah ederdik. Bir problem olmazdı. Gerekirse işte kimliğimi, cüzdanımı, telefonumu bırakırdım. Gidip para çeker, geri gelir öderdim. Onunla alakalı bir sorun olmazdı ama yine de bu insanı strese sokan bir durum, geren bir durum. O yüzden şuna karar verdim. Yanımda ederi kadar nakit yoksa ben herhangi bir yere oturup da kartıma güvenmem. Sizin de aklınızda olsun. Böyle bir problem yaşayabilirsiniz. Buradaki konaklamaları da yine reklam değildir diyelim. Biliyorum sıkıcı olabiliyor ama şöyle araya biz iliştirelim. Agoda sitesi üzerinden tuttum ben. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Agoda sitesi üzerinden tuttuğum zaman sizlere kaldığım hosteli de ortak paylaşımlı bir odada kalıyorum. Normalde bu arada ortak paylaşımlıyla özel odanın fiyatı aynı ama özel odada maalesef pencere olmadığı için ben ortak odada kalmayı tercih ettim. Zaten pek fazla insan da yok. Özellikle hafta içi boş oluyor. Çok güzel bir hostel. Kaldığım en güzel hostellerden bir tanesi. Onu da mutlaka videonun ilerleyen kısımlarında sizlere gösteririm. Yani Agoda sitesi, Booking sitesi burada sorunsuz çalışıyor. Yapay zeka uygulaması ChatGPT yine çalışıyor. Hong Kong'da çalışmıyordu bu. Hong Kong'da TikTok da bu arada çalışmıyordu. Burada bununla alakalı bir problemimiz de yine yok. Konaklama işlerini de böyle hallettim. Hazır burada oturmuşken ve çok güzel bir gün batımına karşıyken sim kart olayını da anlatmak istiyorum. Yine ben okumuştum sim kart şehir merkezinde bulmak zor olabiliyor diye. O yüzden iner inmez arkadaşlar havalimanından sim kart işimi de hallettim. Hem 5G alabiliyorsunuz hem de 4G alabiliyorsunuz sim kartı. Hangisini tercih ederseniz 4G'nin fiyatı biraz daha uygun. Ben 4G tercih ettim. Hani herhangi bir problemle de karşılaşmadım. 4G internette gayet güzel çalışıyor. 15 gün sınırsız bir internet aldım ben. Ve gerçekten sınırsız arkadaşlar. Yani dibine kadar kullanıyorum hani. YouTube'umu da ben otelin işte benim kaldığım odada Wi-Fi arada böyle gidip geliyor. Çok iyi doldurmuyor. Sinirleniyorum falan. Direkt kendi internetime geçiyorum. İşte bahsettiğim Şampiyonlar Ligi maçlarını kendi internetimden izledim. Yani tabiri caizse internetin içinden geçiyorum. Herhangi bir yavaşlamadır, durmadır, bitmedir bir problem yok. 15 gün gerçekten sınırsızmış. Hakkını veren bir internet. Bunun da 15 gün için sınırsız interneti 700 Tayvan dolarını aldım. Birazcık yüksek fiyat ama sınırsız internet için bence uygundu. İnternet için de yine böyle havalimanından halledebilirsiniz. Kıssadan ise havalimanından mutlaka paranızı bozdurun. İnternetinizi alın. Bir de benim bu bahsettiğim sizlere kartı alırsanız Tayvan'ı keşfetmek için hazırsınız demektir. Şimdi ben müsaadenizle bu muhteşem manzaranın, bu güzelliğin birazcık tadını çıkartayım. Ondan sonra da Anakara'ya doğru döneriz. Orada güzel bir yemeğimizi yeriz. Bir gece pazarını gösteririm. Bir çayımızı mutlaka alırız. Kaldığım yeri de sizlere göstermek istiyorum. Tüm hızıyla videoya devam ediyoruz. Çanaksız olarak TV izlemek mi? O zaman FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube ve tüm popüler platformlar tek cihazda. Dünyanın her yerinde kullanın, sınırsız eğlencenin keyfini çıkarın. Kısa bir metro yolculuğu yaptım. Feribottan indikten hemen sonra ve buranın en büyük yerel marketine geldim. Bir night markete, gece pazarına geldim. Burada sayısız alıp tüketebileceğimiz, yiyebileceğimiz ürünler bulunuyor arkadaşlar. Mutlaka biz de birkaç bir şeyin tadına bakalım. Çünkü yani seçenek çok fazla. Oldukça kalabalık bir yer, güzel bir yer bu arada. Ben buraya bir defa daha gelmiştim. Gerçekten böyle sevdiğim, güzel ürünlerin olduğu, bizlere de hitap eden ürünlerin olduğu en önemlisi bir yer burası. Şöyle yavaş yavaş bir etrafı gezelim. Epey bir kalabalık. Bu şehir Tayvan'ın en büyük 3. şehri. Nüfus anlamında da burası yüksek. Yani nüfusu yüksek bir şehir. Turistler burayı tercih ediyor bence. Ben tek tük de olsa görüyorum. Tabii bir Taipei kadar fazla belki ilgi çekmiyor olabilir ama valla ben bu şehirde çok güzel vakit geçirdim. Bence bu şehir oldukça güzel. Kamerayı gülümsedi hemen. Şöyle birazcık sizlere tezgahları da göstereyim. Burada neler var neler yok onlara bir bakalım.
Bakın olmazsa olmaz arkadaşlar bubble tea. Her yerde karşımıza çıkıyor. Ya, Tayvan'da bulunduğu için bubble tea, ana vatanı burası. Biz de her yerde görebiliyoruz. Şurada şöyle karpuzlar. Yine bubble tea. Yani çok sık bubble tea var. Bu night market ufak bir night market değil bu arada. Ve her akşam kuruluyor. Öyle bir güzelliği de var. Hafta sonu biraz daha yoğun olabiliyormuş. Aynı zamanda burada alışveriş için de seçenekler oldukça mevcut. Ben şöyle fiyatlara bir göz gezdirdim. Fena değil yani. Tayvan standartları için en azından fena sayılmayacak ücretler. Biz sokak lezzetlerinden devam edelim ama arkadaşlar. Tekstile gerek yok. Tekstil zaten bildiğimiz ürünler. Burada asıl ilgi çekici olan sokak lezzetleri. Bakar mısınız? Harika gözüküyor. Ni hao. Çok güzel. Yine burada da aynı şekilde. Bakın şöyle ahtapotları bir göstereyim sizlere. Şurada arkadaşlar bunlar mantar anladığım kadarıyla. Çok güzel gözüküyor. Şin. Bayağı kocamanmış ya mantarlar. Şurada bizler için birazcık iddialı olabilecek ürünler mevcut. Biraz daha bunlar Tayvan usulü. Tayvan'da yeme içme kültürü çok geniş bir yelpazede benim ilk izlenimlerime göre. Yani çok farklı, çok çeşitli ürünleri tüketiyorlar arkadaşlar. Ama bence bunları böyle birazcık bilen biriyle gezip deneyimlemek gerekiyor. Ben fazla bilmediğim için neyin bana hitap edip neyin bana fazla hitap edemeyeceğini çözemiyorum maalesef. Çünkü bakın mesela burada da yine oldukça iddialı ürünler mevcut. Şimdi bunlardan hangisi bana hitap eder, hangisi bana hitap etmez bilmiyorum. Şurada galiba bunlar ördek kafaları. Telefonumun da şarjı bittiği için çeviri kullanamıyorum maalesef. Burada arkadaşlar aklınızda olsun. Bu da önemli bir bilgi. Genelde bu Japonya'dan alışık olduğumuz A tipi priz girişleri vardır. Hepsi olmamakla beraber birçoğu bu Japonya'dan gelen A tipi girişi kullanıyorlar. O yüzden kendi adaptörlerinizin ucuna bir A tipi şarj girişi almanız gerekiyor. Aslında burada şarj istasyonları bulunuyor ama ben üşengeçlik ettim. Başıma da geleceğini biliyordum. A tipini yanıma almadım maalesef. Şurada böyle kazanlarda bakın. Aynı bizdeki nohut gibi. Nedense aklıma bilmiyorum. Pilavlı nohut geldi bir anda. Ni hao. Ni hao chicken. Yes, this is chicken, right? Okay. One. How much? Okay. Okay. One please. Okay. Spicy okay. Little spicy is okay. Yeah, little. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir tavuk gördüm. Kendime bir tavuk alayım dedim. Şöyle gözüküyor. Ekran niye böyle yapıyor? Ortadan iki tane çift çizgi çıkıyor. Ekranımız bozulmadı değil mi? Bende de aynı şey çıkıyor. Galiba arkadaşlar buradaki... Evet şimdi düzeldi. Buradaki ışıklardan ötürü böyle aklım gitti bir anda. Ekranımız mı bozuldu diye. Neyse artık şöyle gösterelim. Ha şöyle paketin içinde. Yes please. Yes. Okay. Şişi. Okay. Evet şöyle bir tavuk arkadaşlar. Gözüküyor mu? Boyutu oldukça büyük. 60 Tayvan dolarıymış bu arada bunun ücreti. Bana gayet makul geldi fiyat. Şöyle bir az acılı istedim. Hello. Hello. Okay. Ni hao. Ni hao. Ni hao yeah. Burada iki tane çok tatlı arkadaşla tanıştık. Onlarla sohbet ediyorduk. How to say ni hao in Turkish? Merhaba. 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 Yes, merhaba. 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 Nice to meet you again. Nice to meet you. Thank you. Kendilerine birkaç tane soru soracaktım aslında Tayvan hakkında, Türkiye'yi tanıyıp tanımadıkları hakkında. Tanıyorlar gerçi. Ben Türkiye deyince hemen bildiler. Arkadaşları bekliyormuş, gitmeleri gerekiyormuş. Gittiler, artık başka birilerine sorarız arkadaşlar. Valla burada insanlar çok böyle, özellikle ben çekim yaptığım için YouTube'umu gören mutlaka bir gülümsüyor, bir selam veriyor. Hong Kong'da bununla pek denk gelemiyorduk. Ni hao. Bakın yine burada konuşurken karşılaştık. Hemen ilgilerini çekiyorum arkadaşlar. Pazar yeri böyleydi. Güzel, çok fazla ürün var. İçerisi çok sıcak. Şimdi ben buradan sizi, benim çok sevdiğim bir restoran var. Benim otelimin orada.
Oraya gidelim, restoranda bir şeyler yiyelim. Ondan sonra da sizlere bir otelimi göstereyim. Hava bayağı bir sıcak, epey bir yoruldum. Bayağıdır dışarıdayız, bayağıdır geziyoruz. Şimdi kaldığım hostelime geri geldim. Telefonumun şarjı bitmişti. Telefonumu bir şarj etmek istiyorum önce. Hem de size bir hostelin ortak alanını göstereyim. Burada ufak Tayvanlı çocuklar var. Normalde daha önce hani ben 2-3 gündür burada kalıyorum. Bugüne denk geldi tesadüf. Televizyonu falan açtılar. Hep beraber bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Burayı ben sizlere dışarıdan da göstereceğim. İsmini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Yani tüm seyahatlerim boyunca kaldığım en güzel hostellerden bir tanesi. Günlükte 14 Amerikan doları veriyorum burası için. Hafta sonu biraz daha yükselmişti. 16-17 Amerikan doları olmuştu. Neredeyse aynı fiyata, yani 14 değil de 15-16 Amerikan dolarlarına penceresiz özel odaları da mevcut. Yine ama ortak banyoları ve tuvaletleri kullanmak gerekiyor. Ben açıkçası penceresi olduğu için ve fazla da insan olmadığı için, yani genelde hafta içi çünkü boş oldu. Hani galiba 8 kişilik bir oda, genelde 2-3 kişiydik maksimum. Pencerede olduğu için ben ortak alanı tercih ettim. Penceresiz odaları gerçekten çünkü hiç sevmiyorum. Bütün modumu düşürüyor benim penceresiz odalar. Şöyle sizlere bir ortak alanı göstereyim hostelin. Valla bu zamana kadar kaldığım en büyük hostel ortak alanlarından bir tanesi. Bakın şöyle. Bu tarafa doğru dönüyor arkadaşlar. Televizyon izleyebiliyoruz. Gelip burada bir şeyler yiyip içebiliyoruz. Ücretsiz kahveleri var, ücretsiz suları var. Buzdolabımız mevcut. Şurada şöyle bakın, koltuklar mevcut. Gelip burada rahatlayabiliyoruz. Telefonum birazcık şarj olsun. Ondan sonra burayı bir dışarıdan göstereyim. Son olarak da sizlerle beraber hem bu hostele yakın, geldiğiniz zaman burada kalırsanız güzel bir öneri olur. Bu şehir içinde güzel bir akşam restoranına götüreceğim sizi. Konaklama yaptığım yeri şöyle dışarıdan da göstereyim. Fly in Hostel. Girişi de hemen burada arkadaşlar. Fly in Hostel. Alt kata iniyorsunuz. Check-in işlemini yapıyorsunuz. Ortak alan alt katta. Ondan sonra eğer artık alt katı kullanmayacaksanız sol taraftaki yerden girip asansörle üst kata kaldığınız odalara çıkabilirsiniz. Gerek benim gibi tek başınıza seyahat ediyorsanız ortak paylaşımlı bir oda tutabilirsiniz. Gerek 2 kişi, 3 kişi oda imkanları da var. Gerekse aynı fiyata penceresiz ama tek kişi kalabileceğiniz, ortak tuvalet ve banyoları kullanabileceğiniz odaları tutabilirsiniz. Bu şehirde arkadaşlar bisiklet kullanımı da çok yaygın. Bisiklet kiralayıp bu şehri gezebilirsiniz. Yollar çünkü bisiklet olarak da ayrılmış vaziyette, yani bisiklet yolu olarak da ayrılmış vaziyette. Mesela şuradaki yol bisiklet yolu. Bayağı bir motor kullanımı yaygın. Ben bu kadar fazla motor kullanımı olduğunu bilmiyordum. Bir Vietnam değil ama yine her yerde motorları var ve buranın Vietnam'dan şöyle bir farkı var. Bunu bayağı böyle izledim. Geçen gün oturdum bir yarım saat bunu izledim. Çok hızlı kullanıyorlar. Vietnam'da mesela ben motor kiraladığım zaman böyle genelde yorumlar geliyor, işte motor kiralamak Vietnam'da tehlikeli değil mi? Nasıl hallediyorsun gibi. Çok da iyi bir motor sürücüsü değilim. Ama Vietnamlılar motoru yavaş kullanıyor. Fakat bu Tayvanlılar, bilmiyorum bu şehre mi özgü, çok hızlı kullanıyorlar. Araçları da hızlı kullanıyorlar. Yani burada biraz daha dikkat etmek gerekiyor benim anladığım kadarıyla, eğer bir motor kiralama durumu söz konusu olacaksa. Şimdi geldik. Benim bakın konaklama yaptığım yerden yürüyerek, neredeyse kamerayı hiç kapamadım. Herhalde maksimum bir 3-5 dakika sürmüştür, yani 3 dakika kadar sürmüştür. Sizleri getirmek istediğim restoran burası arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim buradan da. Nine Night diye geçiyor. Şöyle de dönüyormuş. Burası akşam 19'da açılıyor. Gece saat 2'ye kadar açık. Girelim, siparişimizi oluşturalım. Ben bunu başka restoranlarda da gördüm. Hepsinde var mı bilmiyorum ama birçoğunda var. Şöyle kalemimi aldım arkadaşlar. Şu menünün büyüklüğüne bakar mısınız ya? Menüde yok yani burada size hitap eden bir şey bulmama imkanınız yok denecek kadar az. Çünkü her şey var. Şimdi biz nelerden sipariş vereceğiz? Tayvan Egg Crab with Cheese arkadaşlar. Şuna gidiyorum hemen. Şöyle. Bunu da geçen buluştuğum Tayvanlı kız bana öğretti. Şöyle yapınca 2 tane oluyor. Şuraya geldim. Fried Chicken Fillet. Ben spicy olanını tercih edeceğim. Ona da şöyle bir yapayım. Ve şuradan da bir tane soğuk içeceğimizi alalım. Siparişi böyle oluşturuyoruz. Siparişi verdikten sonra buraya geliyorum. Buradan işte kendime bu chopsticklerden alabilirim, soslardan alabilirim, kaşıklardan alabilirim. Yine burada bakın
Peçeteyi de buradan alabiliyorum. Eğer elimi yıkamak istersem de hemen şöyle restoranın dışına gelip şurada çok ufak bir lavabosu var. Burada lavaboda elimi yıkıyorum. Valla jet hızıyla getiriyorlar ya. Bayılıyorum buraya. Şöyle arkadaşlar bildiğiniz tavuk şinitsel. Hafif acılı. Şöyle altında da soğanıyla, mor soğanıyla beraber servis ediliyor. Şöyle iyice yaklaştırayım, sizlere göstereyim. Şu geçen geldiğimde de ikramlarıydı. Patates. Şöyle patatesi bu hale getiriyorlar. İkram ediyorlar. Sağ olsunlar valla. Teşekkür ederim. Bu da ya bizde gözlemenin aynısı. Hatta ben bir şey söyleyeyim mi? İddialı konuşacağım. Şu hamuru bilmiyorum nasıl yapıyorlar ama gözlemeden daha da güzel oluyor. İçinde şöyle bakayım, şunu bir yakınlaştırayım. Heh. Şurada arkadaşlar peyniri var, bir de yumurtası var. Şöyle yumurtalı gözleme, yumurtalı peynirli gözleme gibi düşünebilirsiniz. Yanında patatesi. Şöyle bakın, ben bundan 2 tane söylüyorum. Şöyle kocaman bir şekilde geliyor. Bu Tayvan kahvaltısı olarak geçiyormuş. Yani Tayvan'ın her yerinde var bu. O yüzden Tayvan'da kahvaltıda çok mutluyum. Hiçbir problem yok Tayvan'la alakalı. Şimdi arkadaşlar şundan 2 tane. Bu ikramımız. Yanında soğuk içeceğimiz kutusuyla beraber geldi. Ben bardağa koydum. Şurada şöyle tavuk şinitselimiz. Bunların toplam ücreti 200 Tayvan doları. 200 Tayvan doları ne kadar yapıyor? 6.35 Amerikan doları, yani 285 Türk lirası arkadaşlar. Bu gönül rahatlığıyla şunu söyleyeyim. Bir kişi için bir öğün çok yeterli olacaktır. Ben buraya bayılıyorum. Müsaadenizle, izninizle bunların tadını çıkartmaya başlayayım. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Videoya tüm hızıyla devam edelim. Video süre olarak şu an artık kaç dakika oldu ben hesaplayamadım. Ucunu kaçırdık. Devam edelim. Sizlere şimdi kaldığım yerdeki Night Market'i göstereyim. Ondan sonra da bir sütlü çay alalım arkadaşlar. Buranın olmazsa olmazı. Orayı da sizlere mutlaka ama mutlaka göstermek istiyorum. Burası benim kaldığım otele, az önce sizlerle beraber yemek yediğimiz restorana yürüme mesafesi 2-3 dakika. Burada da böyle ufak çaplı bir night market var. Zaten Tayvan'ın farklı bölgelerinde bu tarz sokakların bazıları night markete döndürülmüş vaziyette. Çok bağırıyorum galiba bir anda. Bütün Tayvanlılar dönüp bir bana baktı. Neyse devam edelim arkadaşlar. Burada yine çay alabileceğimiz bir kafeterya diyemiyorum aslında. Bir kafeterya değil çünkü önünde oturamıyoruz. Take away, yani gelip alıp gidiyoruz. Genelde sütlü çay satıyorlar. İngilizce menüleri de oluyor. İngilizce menü istediğiniz zaman sağ olsunlar veriyorlar. Öyle bir problem yok. Burada da bu night markette de az önce gezdiğimiz ürünlerin neredeyse hepsi var. Tabii o kadar çok çeşitli ve büyük değil ama birçoğuna ulaşabiliyoruz. Bakın burada Tokyo, Osaka'dan, daha doğrusu Tokyo'dan değil de Japonya, Osaka'dan bildiğimiz takoyaki yapıyorlar. Şöyle sizlere bir takoyaki'yi de göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun içinde ahtapot topları oluyor. Ni hao. Bunun içinde ahtapot topları oluyor. Burada böyle hızlı bir şekilde pişiriliyor. Tam bir sokak lezzeti. Benim Asya coğrafyasında en sevdiğim sokak lezzeti takoyaki. Buradan da birkaç kere aldım hatta. Geçen akşam geldiğimde acıktım. Şöyle bu night markete geldim. Ne yapabilirim diye. O takoyakilerden almıştım. Fiyatı da çok uygundu. Galiba 6 tanesi 60 Tayvan dolarıydı. Sokak lezzetleri Tayvan'da uygun fiyata bulunabiliyor. Yani sokak lezzetleri anlamında Tayvan bizi mutlu eden bir ülke oldu. Şimdi geldik benim en sevdiğim yere. Burası benim Hachio Nature Tea Shop deniyor. Burası benim en sevdiğim favori. İçebileceğim. Kız beni tanıyor artık. Hello, ni hao. You need English menu. Yes please, yes please. Sağ olsunlar burada şimdi benim için İngilizce menü getiriyorlar. Zaten ne içeceğimi biliyorum. Okay, can I get this one? Yes. Light ice? No, thank you. Bu üstüne isterseniz bubble da ekletebiliyorsunuz ama ben geçen gün aldım, çok sevmedim o yüzden. Yes. Okay. Burada gittiğim 10 restorandan 9 tanesi, hatta 10 tanesi ya, 9 tanesi de değil. Bu tarz işte çay shopları, onun dışında sokak lezzetleri, restoranlar, neresi olursa olsun ücreti önce alıyorlar. Yani önce diyorlar ki ücreti verin, ondan sonra biz sizin ürününüzü getireceğiz. Aklınızda olsun. Buraya geldiğiniz zaman öncelikli olarak ücreti vermeniz gerekiyor. Demek ki böyle bir kültür var burada. Normalde hani yemek yedikten sonra hesap ödenir ama burada birazcık işler farklı ilerliyor. Favori içeceğimi aldım. Bu bildiğiniz İngilizlerdeki sütlü çay. Tayvan'da da oldukça popüler. Şöyle kocaman bakın.
Bunun için toplamda 55 Tayvan doları verdim arkadaşlar. Bayılıyorum vallahi. Gerçekten çok lezzetli ya. Bunu her akşam gelip oradan bir tane bundan alıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlar uzun ve güzel bir video oldu. Tayvan hakkındaki ilk intibalarımı, ilk görüşlerimi, hissettiklerimi, buraya gelirken yaşadıklarımı, burada işinize yarayacağını düşündüğüm tüm konulara değinmeye çalıştım. Sim kartı olsun, vizesi olsun, işte buradaki genel hayat işleyişi anlamında böyle ilk birkaç günlük tecrübelerim. Ben bu videoyu çekerken gerçekten çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Uzun bir video olduğunu tahmin ediyorum. Bir de bunun editleme kısmı var. Neyse o iş bende, problem yok. Sizlerden tek ricam videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmamanız. Bana verebileceğiniz en büyük destek bu olur aslında. Tayvan'ın altını üstünü getireceğiz. Umuyorum ki herhangi bir problem yaşamazsak. Şu anda ben en güney şehrindeyim. Taipei'ye, kuzeye doğru yavaş yavaş şehirlerde dura dura, step step, adım adım gideceğiz. Aslında bu birazcık Vietnam'a benziyor. Vietnam'da nasıl yapıyorduk? Ya Ho Chi Minh'den başlayıp Hanoi'ye kadar gidiyorduk ya da Hanoi'den başlayıp Ho Chi Minh City'ye kadar gidiyorduk. Burada da aynı durum söz konusu. Siz de mesela Taipei'den başlayıp bu şehirden çıkabilirsiniz veya benim tam yapacağım gibi bu şehirden başlayıp Taipei'den başka bir yere veya Türkiye'ye dönebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Valla ben çok keyif aldım. Bu arada bilgilerde hata olabilir, eksik olabilir veya düzeltmem gereken yerler olabilir. Bunları yorumlara yazarsanız ben ilerleyen videolarda bu bilgilerle alakalı güncellemeleri geçerim. Benim tüm yaşadıklarım bu şekildeydi. Şimdi sizlere başta da bahsetmiş olduğum gibi babamın benim için vize alma sürecinin videoları gelecek. Hani kaç dakikadır bilmiyorum ama yine aydınlatıcı, güzel bir şekilde çektiğini düşünüyorum. Sizlerin de işine yarayacaktır. Eğer Tayvan'a gelme planınız varsa bu vizeyi almayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Yani bu vize olmadan ve bu vizenin fotokopisi elinizde olmadan maalesef ülkeye giremiyorsunuz. Yani fotokopi noktasında hani Hong Kong mu bana yaptı diye düşünüyorum ama o belgenin alt kısmında da yazıyor. Mutlaka fotokopi gerektiği. Demek ki fotokopi gerekiyor arkadaşlar. Zaten tüm detaylara video içerisinde değindim. Peki ben ne yapacağım? Bu vize alma sürecini izlerken ben de izleyeceğim bu arada. Çünkü ben de bilmiyorum ve bir daha buraya gelmek istersem hani kendim almam gerekirse ben de öğrenmiş olayım. Şimdi ben de içeceğimle beraber kulaklığımı kulağıma takarım. Bu güzel Tayvan gecesinde, bu güzel Tayvan akşamında sokaklarda yürüyüş yaparım. Sokaklar güvenli, Tayvan güvenli. Kendimi hani güvensiz hissettiğim hiçbir an olmadı. Bunu da ekstra olarak belirtmek istiyorum. Tayvan'a bayıldık, öldük, bittik. Tayvan serimiz devam edecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vize alma süreci videolarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Hep böyle bakın. Hello, hello, ni hao. Güzel bir kapanış oldu. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize. Herkese merhaba. Gökberk'e yine bir vize alma aşamasındayım. Bakın internete Tayvan e-vize olarak yazdığınızda benim tavsiye edeceğim sayfa şurası. roc-taiwan.org. Bu çok hoşuma gitti. Bu her şeyi anlatıyor. Açıyorum. Zaten bakın Türkçe olarak çıktı. Burada vize için neler yapmanız gerektiği tek tek anlatılıyor. Yani hiçbir soruya mahal vermeden derler ya. Benim de çok hoşuma gitti. Hatta en sonunda bakın bir e-vize formu adında bir link bulacaksınız diyor. Şu maddede, birinci maddede. Burayı okuduktan sonra en alta iniyoruz. En alta iniyoruz. Daha önce de dediğim gibi benim amacım ilk düğmeyi doğru iliklemek. İlk düğmeye doğru iliklerseniz gerisi geliyor. Doğru adres de önemli. E-vize formu diyorum. Bakın hemen şurada zaten otomatik çevrildiği için Türkçe'ye çevriliyor. Yukarıdaki şartları kabul ettim diyorum. Tabii ben hızlı geçiyorum. Siz okursunuz. Vaktinizi almayayım. En sonunda onayla ve devam et diyor. Onayla ve devam et diyorum. Burada normal turistik vize için şu mavi olan, zaten onu açıklamada da yazıyor. E-vize başvurularındayız. Yani yabancı işçi vize başvurusu var. Genel vize var. Bunu tam olarak bilemiyorum, genel vize ne demek. Ama e-vize, siz eğer turistik seyahat ediyorsanız
Yeniyi, şu bakın yeniyi tıklıyorum. Vize başvurusu hakkında genel bilgiler çıkıyor. Bunu da okuyorsunuz. Hızlı gidelim. Kalma süresi, ziyaretin amaçları vesaire. Onayla ve devam et diyor. Uyruktan başlayarak vize başvurusunda bulunan kişinin bilgilerini kullanarak burayı doldurmaya başlıyoruz. Ben şimdi keseyim. Buraya kadar yapayım. Buradan sonra en son göndermeye basıp bundan sonra tekrar devam edeyim. Evet, bakın burası önemli. Niye önemli? Çünkü ilk formu onayla gönder dedikten sonra size bakın yukarıdaki adresten onayla diye bir form gönderiyorlar. Yani ben Gökberk'in kendi mailini vermedim. Kendi mailimi yazmıştım. Bana geldi. İşleri daha kolay halletmek için. Böyle bir mail gelecek size. Zaten ekranda çıkıyor. Tarafınıza mail gönderilecek diye. Bunu onaylamak zorundasınız. Ben de şu confirm yazan yeri onaylıyorum. Bağlantı gereksiz. Bağlantıyı ziyaret et diyor. Ne çıkacak ben de merak ediyorum. Başvuru numarası ve pasaport numarası, daha sonra giriş yap diyecek. Ben bunları yapayım. Tekrar devam edelim. Evet, tekrar devam ediyoruz. İlginçtir. Yani mail adresimdeki confirm yazan, onayla yazan yeri onaylayınca artık mail adresim üzerinden işleme devam ediyorum. Bakın başvurun o buralarda yazıyor hep. Seyahatin amacı, konaklama süresi, bunlar da seçiyorsunuz. Konaklama sabit 30 gün yazıyor. Seyahat amacını siz seçiyorsunuz. Daha sonra sayfa 2. Burayı onaylıyorum. Ne çıkacak? Burada da bir fotoğraf. Lütfen dosyaları, bir yükleme işi var. Bunu Vietnam vizesi alırken aynısını yapmıştık. Yine pasaportun veri sayfası. Evet, bunlar şöyle, hemen söylüyorum. Gökberk'e ben Vietnam vizesi alırken fotoğrafı ve pasaportun sayfası zaten bu bilgisayarımda kayıtlıydı. Benim için büyük kolaylık oldu. Onları hemen yükleyeceğim. Aşağı ineyim, bakayım bizi nereye götürüyor. Sayfa 3 diyor. Bunları doldurayım. Daha sonra devam edelim. Resmi yükledim. Şimdi pasaport veri sayfası, bakın zorunlu diyor. Dosya seç. Yine masa üstünde yüklüydü. Gökberk pasaport. Bunu tıklıyorum. Demin resmi yüklemiştim. Bu sayfada da en üstte şu anda görünmüyor. Pasaport numarası var. Pasaport türü, eğer pasaportunuz bordo pasaportsa düzenli seçeneğini seçiyorsunuz. Pasaportunuzun düzenleme tarihi, son kullanma tarihini ve düzenlendiği yere de Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yazıyorsunuz. Ben mesela burada bir hata yaptım. Düzenleme tarihini tuttum, sanki belge düzenliyormuş gibi bugünün tarihini yazdım. İşte bu gibi şeyler yapınca defalarca insan aynı hatayı yapıyor. Sonra ben yapamadım oluyor. Aslında dikkat etmek lazım. Devam edelim. Evet, bir sonraki sayfadayız. En üstte home country, yani kendi ana vatandaki adresiniz, ana vatandaki telefon numaranız. Ben buraya cep numarası yazacağım. Daha sonra güncel adresi soruyor. Onun altında da güncel telefon numarası. Güncel adrese mecburen Gökberk'in şu anda bulunduğu ülkedeki o otel adresini yazarım ya da öyle bir adres yazarım. E-mail, zaten e-mailiniz otomatik çıkıyor. Bu sayfayı da böyle atlattıktan sonra bakalım bizi bir sonraki sayfada neler karşılıyor. Evet, en son buraya kadar geldik. Bundan 2 önceki formda bayağı takıldım. Hatta yapay zekaya bile sordum. Burada işte çalıştığınız, kimin adına çalışıyorsunuz, orada kim sizi karşılayacak gibi böyle garip sorular vardı. Onlara ne kesme A, yani yok diye karşılık verin. Şu anda gönderim ve ödeme diyor. Aslında ödeme diyor ama biz ödemeyeceğiz, Türk vatandaşları.
Türk vatandaşları herhangi bir ödeme yapmıyor. Beraber görelim bu son sahneyi. Ne diyor? Onay beyanı. Ben kabul ediyorum diyeyim. Katılmıyorum derseniz olmaz. Ondan sonra tekrar okurum. En sonunda ödeme gerektirmeyen verilere kadar geldik. Bunun en sonunda da sona erdir butonu var. Bir de oraya basalım bakalım ne çıkacak. Evet, şöyle yapalım. Evet, sona ermek. Bunu birlikte yapalım. Canlı olarak. Tekrar başa döndük. Ben daha önceki sayfaların çıktılarını da aldım. Hepsi bu kadar. Hayırlı olsun.